Bazen hiçbir şey olmamışken bir anda boğazın düğümlenir. Gözlerin dolar, içinde ne olduğunu tam bilmediğin bir ağırlık. Belki markette sıradasın, belki otobüste cama bakıyorsun. O an sanki biri içeride bir düğmeye basmış gibi. Neden şimdi diye düşünürsün. Ağlamak istemezsin ama o duygu senden önce davranır. Bu videoda o anların aslında neden göründüğü kadar nedensiz olmadığını konuşacağız. Bedenin, beynin ve sinir sisteminin o anda ne yapmaya çalıştığını birlikte anlamaya çalışacağız. Birçoğumuz o anı yanlış yorumluyoruz. Ben neden böyleyim? Duygusal mı oldum yine? Diye kendimizi yargılıyoruz. Ama aslında o an bir arıza değil. Bedenin dengelenmeye çalıştığı bir an. Sinir sistemin gün içinde farkında olmadan onlarca küçük stres dalgası toplar. Kimi zaman bu dalgalar sessiz kalır, kimi zaman birikerek taşar. Ağlama isteği işte o taşma noktasında gelir. Yani duygusal bir zayıflık değil, fizyolojik bir boşalma biçimi. Beyin tehlike geçti mesajını aldığında sistem kendini gevşetmeye başlar. Gözyaşı da bunun bir yan ürünü. O yüzden ağlamak çoğu zaman dayanamadım değil, tam tersine dayandım demektir. Ağlama isteği bir anda gelip bir anda gitmez. Dalga gibidir. Çünkü o dalganın arkasında çalışan sistem iki parçalıdır. Biri gaz, diğeri fren. Önce sempatik sistem devreye girer. Yani vücudun savaş ya da kaç tarafı. Kalp hızlanır, kaslar gerilir, nefes kısalır. Sonra beyin artık tehlike yok sinyali verdiğinde parasempatik sistem devreye girer. Yani fren pedalı. Nefes yavaşlar, kalp ritmi düşer, kaslar gevşemeye başlar. Gözyaşı tam da bu fren anında gelir. Ağlama, vücudun stres döngüsünü tamamladığı andır. Beynin içinde bu süreci yöneten birkaç merkez vardır. Amigdala duygunun yoğunluğunu işler, ön singulat korteks duyguyu izler ve anlamlandırır. Periakuaduktal gri bölge ise yüz kaslarını ve nefesi koordine eder. O yüzden ağlamak sadece bir duygu değil, bedensel bir senfonidir. Ağladığında hissettiğin o tuhaf rahatlama hissi tesadüf değil. Vücudun kimyasal olarak başka bir moda geçiyor. O anlarda oksitosin seviyesi yükseliyor. Bu hormon aynı zamanda sarılınca, biri seni gerçekten anladığında da artan hormon. O yüzden ağlamak yalnız bir eylem gibi görünse de aslında bağlantı kurma hali. Bir de prolaktin var. Özellikle kadınlarda biraz daha belirgin. Bu hormon duygusal yük azaldığında sinir sistemini yatıştırıyor. Yani gözyaşı sadece bir sıvı değil, bedenin tamam artık biraz dinlenebilirsin mesajı. O yüzden birçok insan ağladıktan sonra daha net düşünebilir, hatta hafifler. Kısacası ağlamak sadece duygusal değil, aynı zamanda nörokimyasal bir düzenleme hareketi. İlginçtir, bazen yalnızken değil, insanların arasında bir anda dolarsın. Sinemada, bir konserin ortasında ya da kalabalık bir caddede yürürken. Bunun nedeni basit ama derin. Gözyaşı sosyal bir sinyal. İnsanın evriminde ağlamak, acı çektiğini göstermek kadar bağlantı kurmak içindi. Gözyaşı gördüğünde başka bir insanın beyninde empatiyle ilgili bölgeler aktifleşiyor. Bu da destek, ilgi veya anlayış davranışını tetikliyor. Yani ağlamak yardım istemek değil, anlaşılmak istemektir. Bazen bir filmdeki karakter ağladığında biz de doluyoruz. Çünkü beynimiz o sahneyi değil, kendi yarım kalmış duygularımızı izliyor ve o an fark etmeden çözülüyoruz. Kalabalığın içinde ağlamak aslında en insani şeylerden biri. Çünkü orada içimizdeki yalnızlık ses buluyor. Ağlama isteği genelde hiç beklemediğin anda gelir ama aslında bedende birikmiş birçok şeyin sonucudur. Birincisi, biriken mikro stres. Gün boyunca yaşanan küçük gerginlikler, bastırılmış hisler, söylenmeyen cümleler. Bunlar tek başına önemsiz görünür ama sinir sisteminde yük olarak kalır. Uykusuzluk, yorgunluk ya da açlık bu eşiği iyice düşürür. Küçük bir kıvılcım bile yeter.
İkincisi, duyusal çağrışımlar. Bir şarkı, bir koku, bir yer. Beynin limbik sistemi bunları anılara köprü olarak kullanır. O yüzden neden bu şarkıda hep doluyorum sorusu aslında hangi anımı hatırlıyorum sorusudur. Üçüncüsü, hormonal değişimler. Özellikle kadınlarda döngüsel hormon geçişleri sırasında duygusal eşiğin düşmesi çok doğal. Aynı şey ergenlikte de görülür. Sistem o dönemde duyguları işlemeyi yeni öğreniyordur. Dördüncüsü, yıl dönümleri. Yasla veya kayıpla ilişkili tarihlerde vücut hafızası devreye girer. Takvim değil, beden hatırlar. Ve son olarak anksiyete ya da depresyon spektrumu. Bazen ortada görünür bir sebep yoktur ama sinir sistemi zaten uzun süredir alarmdadır. O yüzden neden durup dururken ağlıyorum sorusunun cevabı genellikle çünkü bir süredir tutuyordumdur. Ağlamak bazen en doğal iyileşme şeklidir ama her zaman değil. Eğer gün içinde ani ve kontrolsüz ağlama atakların oluyorsa, hatta bunun önüne geçemiyorsan, bu artık sadece duygusal bir tepki olmayabilir. Tıpta buna pseudobulbar efekt deniyor. Yani duygusal tepki ile bedensel tepki birbirine karışıyor. Özellikle beyinle ilgili bazı hastalıklarda inme, MS, Parkinson gibi sinir sisteminin duyguları düzenleyen devreleri aşırı hassas hale gelir. Sonuçta kişi aslında o kadar üzgün değilken bile ağlayabilir. Bir de bunun duygusal kökenli versiyonu var. Eğer uzun süredir çökkün hissediyorsan, ilgi kaybı, umutsuzluk, yorgunluk gibi belirtiler de varsa bu bir depresyon tablosuna işaret edebilir. Yani ağlamak tek başına bir sorun değildir ama kontrolü, sıklığı ve bağlamı önemlidir. Bedenin dengeye dönüyorum diyorsa güzel ama dengeyi bulamıyorum diyorsa bir uzmanın desteği gerekir. Peki o an geldiğinde ne yapabilirsin? Gözyaşını bastırmadan ama duygunun içinde kaybolmadan nasıl yöneteceğini bilmek önemli. Birinci adım, isimlendir. O an kendine sessizce şunu söyle. Şu anda bir dalga geliyor. Bedenim deşarj olmak istiyor. Duyguyu adlandırmak beynin duygusal merkezindeki yükü azaltır. İkinci adım, fizyolojiye geç. Derin nefes değil, uzun nefes. 4 saniye al, 6 saniye ver. Bu parasempatik sistemi yani fren mekanizmasını devreye alır. Üçüncü adım, zeminleme. Bulunduğun ortama dikkatini getir. Gözünle 5 şey gör, 4 şeyi hisset, 3 sesi dinle, 2 koku fark et, 1 tat hatırla. Beyni geçmişten şimdiye taşır. Dördüncü adım, yazmak. 90 saniye boyunca aklına gelen her şeyi yaz. Noktalama, cümle düzeni umrunda olmasın. O yazı duyguyla düşünceyi birbirinden nazikçe ayırır. Ve unutma, duyguları bastırmak kısa vadede rahatlatır ama uzun vadede sinir sistemine yük bindirir. Bazen ağlamak beynin artık devam edebilirim deme biçimidir. Toplumda en yaygın yanlışlardan biri bu. Ağlıyorsan güçsüzsün. Oysa bilim tam tersini söylüyor. Ağlamak sinir sisteminin dayanıklılık göstergelerinden biri. Duyguyu bastırmak değil, işleyebilmek cesaret ister. Bazen insanlar kendimi tutuyorum derken aslında içsel bir kasılmayı sürdürüyor. Oysa ağlamak o kasılmanın çözülmesi, vücudun artık savunmayı indirebilirim demesi. Ağlamak zayıflık değil, dengeye dönmenin işaretidir. Ve bunu gösterebilen insanlar çoğu zaman duygularıyla barışmayı öğrenmiş olanlardır. Bir dahaki sefere o ani dolma hissi geldiğinde kendini yargılama. Bu bozulduğun değil, iyileştiğin andır çoğu zaman. Bedenin artık tutmama gerek yok dediği yer. Ama eğer bu dalgalar sıklaşıyor ve seni yönetmeye başlıyorsa bu bir işarettir. İhmal etme. Unutma, ağlamak seni zayıf yapmaz. Sadece insan olduğun gerçeğini hatırlatır. Ve belki de tam o anda en çok ihtiyacın olan şey zaten budur.